Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere check-up ve check-up içerisinde kolonoskopi nedir, nasıl yapılır bu konuda görüşlerimi belirtmek istiyorum. Check-up tamamen sağlıklı bir insanda acaba bir sağlık açısından bir problemi var mı yok mu, ileride olacak mı diye doktora başvurduğunda yapılan tetkiklerin ve muayenenin toplamına verdiğimiz addır. Genel bir sağlık kontrolüdür. Ama Türkiye'de maalesef her şeyde olduğu gibi check-up konusu da çok suistimal edilmektedir. Çünkü bu konuda yetkin olmayan bir takım yerler check-up kampanyaları düzenlemektedir. Hatta 30 küsur yıldır ben iç hastalıkları uzmanı olarak bu işte uğraştığım halde bize dahi bazen telefonla ulaşarak yanlışlıkla efendim şöyle bir laboratuvarda, şöyle bir klinikte biz şu şekilde check-up yapmaktayız. Şu tahlilleri yapmaktayız. Altın check-up'tı, elmas check-up'tı, gümüş check-up'tı, 40 yaş altı üstü check-up'tı diye reklam yapılıp hatta bunların kampanya gibi olduğunu, fiyatlarının çok ucuz olduğunu telefonda bahsetmektedirler. Öncelikle şunu söyleyeyim, sağlığın kampanyası olmaz. Check-up'ın bir kampanyası, check-up'ın bir fiyatı da olmaz. Check-up dediğiniz şey standart bir kalıba sığdırılan bir şey de değildir. Yani herkese aynı tahliller, aynı testler yapılarak bir check-up yapılmaz. Check-up kişiye özel yapılan bir işlemdir. Her kişinin yapacağı tahlil, test, film, röntgen, endoskopi, anjiyosu hepsinin farklıdır. Bu yüzden check-up'ı yapmadan önce kişi sağlıklı olarak bu konuda ehil bir uzman, özellikle iç hastalıkları uzmanı tarafından çok iyi değerlendirilip, muayene edilip, anamnezi, özgeçmişi, soygeçmişi alındıktan sonra o esnada o kişiye hangi check-up, hangi testlerin yapılacağı muayene masası esnasında belli olur. Yoksa dışarıda yapılan check-up'lar gibi ki buna büyük hastaneler de maalesef dahil. Hastalar gidiyor check-up yaptırmaya. Gittiğinde bazen karşısında doktoru bulamıyor. Direkt gidip laboratuvardan kanlar alınıyor. Öbür taraftan hadi akciğer röntgeni çekilsin, ultrason çekilsin. Bunlar yapılıyor. Bazı yaptıkları yerler sadece laboratuvar olabiliyor. Bazı görüntüleme merkezleri de bu işleri yapıyor. İlgili doktor olmadığı için hasta muayene dahi edilmiyor. Ne yapılıyor? Bu testler yapıldıktan sonra bu testlerin normal ve patolojik değerleri karşılaştırılıp işte efendim şunlar bozuk, bunlar doğru, bununla ilgili bir doktora gidin deniliyor. Bu check-up değildir, kandırmacadır. Ben bu tür yapılan check-up'lara öldüren check-up diyorum. Yani paranızla rezil oluyorsunuz. Buna çok dikkat etmek lazım. Peki bu öldüren check-up dediğimiz laf nedir? Yani kişi bu şekilde sağlıksız check-up yapılıyor ve kişi sonunda bazen şunlar söylenebiliyor. Efendim kalbiniz çok iyi, hiçbir problem yok, gözünüz aydın. Efendim kanseriniz yok, hiç probleminiz yok, gözünüz aydın deniliyor. Halbuki 3 gün sonra hasta kalp krizi geçirilebiliyor. Çünkü o yapılan işlemlerin hiçbirinde kişinin kalbi kanseri veya başka sorunları konusunda bilgi sahibi olunamaz. Çünkü check-up'ta temel prensip öncelikle iç hastalıkları uzmanı doktorunun iyi bir muayene yapmasıdır. Yakın zamanda başımıza geldiği için söylüyorum. Hasta gene böyle bir check-up programından geçip bir tiroid ultrasonu yaptırıyor ve tiroid ultrasonunda tesadüfi bir nodül görülüyor. Bu nodülün özelliği ve malin olup olmadığı konusunda bir yorum yapılmadan direkt biyopsi gerektiği anlatılıyor. Ve biyopsi yapılıyor. Biyopsi sonucunda da patolojide de ortada bir takım laflar dönüp hastaya kanser olabileceği ihtimali söylenip ameliyat ediliyor ve hastanın ameliyatından hiçbir şey çıkmıyor. Sonuç olarak patolojisi normal. Belki nodülü dahi yok ve hasta boşu boşuna gereksiz yere ucuz check-up yaptıracağım diye çok daha pahalı fiyatlarla sağlığından olmuş olabiliyor. Bu check-up işlemleri esnasında doğru yapılan şey nedir? Hasta check-up için geldiğinde örnek vermek istiyorum. Diyelim 40 yaşında bir erkek hasta geldi. Hocam ben genel kontrollerimi yaptırmak istiyorum dediğinde hastayla biz en az 15-20 dakika konuşuyoruz. Bir şikayeti var mı? Daha önceden bir hastalık geçirmiş mi? Ailesinde, annesinde, babasında bir rahatsızlık var mı? Herhangi bir ilaç kullanıyor mu? Sigara içiyor mu? Alkol kullanıyor mu? Bunları sorguladıktan sonra o kişiye ait muayenesi de yapıldıktan sonra yani hastanın normal sistemik muayenesinin mutlaka yapılması lazım. Bunlardan sonra programa başlamak lazım. Ve hastanın bize sorduğumuz sorular karşısında babasının 55 yaşında mide kanserinden öldüğünü söylemesi üzerine burada bizim check-up programımız belli olmuş oldu. Bu kişi 40 yaşında, babası sindirim sistemi kanserinden ölmüş. Burada bizim olmazsa olmazımız yapacağımız şeyler kolonoskopi ve gastroskopidir. Yani sindirim sistemini mutlaka taramamız lazım. Çünkü 40 yaşında bir hasta, ailesinde böyle bir anamnez var. Bunu mutlaka yapmak gerekir. Ama o standart yapılan check-up'larda, check-up'ın içerisinde gastroskopi, kolonoskopi yoktur. Bu yüzden mutlaka
check-up'ı yaparken kişiyi sorgulayarak, muayene ederek yapmak lazım. Bir diğer örneği, hasta geldi diyelim, babasının veya annesinin veya amcasının 50 yaşında kalp krizinden öldüğünü söyledi. Eğer böyle bir anamnez varsa, bunlar genetik geçtiği için o kişiyi de kalp ağırlıklı rutin tahlilleri dışında, gerekirse işte efor testiydi, ekoydu, hatta şüphemiz varsa bilgisayarlı kalp anjiyosu ve koroner anjiyoya kadar gidebilir. Çünkü kalp krizi işleri spontan, aniden, hiçbir şikayet olmayıp plak rüptüründen olduğu için o kişide bir plak var mı yok mu, kişiyi korumaya almak gerekir mi gerekmez mi diye o ağırlıklı check-up yapmak lazım. Yani burada ne çıkıyor konuştuklarımızdan? Kişiye özel check-up çıkıyor. Standart check-up yok. Bilmem şu yaşında, bu yaşında, altındı, gümüştü, elmastı diye bir check-up yok. Bu check-up'lar içerisinde değineceğim ikinci konu kolonoskopi, endoskopi nedir? Burada nasıl bunu kullanabiliriz diye. Özellikle kolonoskopi konusuna bahsetmek istiyorum. Endoskopi genel bir terimdir. Endoskopi esnek bir alet, 1 santim kalınlığında, ucunda bir kamera, ışık var. Bu aletle yapılan işlemleri endoskopik işlemler diyoruz. Midesine baktığımız zaman gastroskopi diyoruz. Kalın bağırsağına baktığımız zaman kolonoskopi diyoruz. Akciğerlerine baktığımız zaman da bronkoskopi diyoruz. Kolonoskopi 50 yaşına, yani kalın bağırsaklara bakma işlemi 50 yaşına gelmiş bütün hastalara, herkese, normal, sağlıklı hasta herkese koşulsuz yapmak gerekir. Çünkü kolonoskopi ile kalın bağırsaktaki oluşabilecek bağırsak kanserinin oluşumunu engelleyebiliyoruz. Ki başka hiçbir kanser türünde kanserin oluşumunu engelleyemiyoruz ama kalın bağırsaktaki oluşabilecek kanseri engelleyebiliyoruz. Kolonoskopi yaptığımızda kalın bağırsakta gördüğümüz bir polip, yani bağırsağın içerisine doğru büyüyen, nasıl tarif edeyim, bir et beni diyelim. İnsanın yüzünde bir ben olur ya, öyle bir şey gördüğümüzde onu çıkardığımızda kişiyi kanserden kurtarmış oluyoruz. Çünkü kalın bağırsakta bir polip, et beni başladığı zaman bu 7 yıl veya 10 yıl sonra kanser diye karşımıza geliyor. Hiçbir şikayet yapmaksızın. Demek ki kolonoskopi yaptığımızda, hastada polip bulduğumuzda, bunu aldığımızda o hastanın artık bir daha kanser olma şansı yok. Niçin yok? Çünkü o polip olan kalın bağırsağı polip protokolüne göre 1 yıl, 2 yıl aralıklarla takip ediyoruz. 2 yıl sonra baktık, polip yok. Bu sefer diyoruz ki her 5 yılda bir kişinin kalın bağırsağına kolonoskopik olarak bakalım diyoruz. Kolonoskopi yaptığımızda sadece polipi mi görüyoruz? Polipi alıyoruz. Hayır. Erken evre olmuş olan bir tümör olup buradan biyopsi alabiliyoruz. Kalın bağırsakta bulunan bir iltihaplı hastalık, özellikle inflamatuar bağırsak hastalığı dediğimiz ülseratif kolit, Crohn dediğimiz hastalık, özellikle kolonun son kısmından, çekumdan, İnce bağırsağın son 15 santimlik kısmına da girmek gerekir. Burada Crohn'du, tüberkülozdu, başka enfeksiyonları tespit edebiliyoruz. Ayrıca bağırsak içerisindeki baloncukları yakalayabiliyoruz. Damarsal bazı bozuklukları görebiliyoruz. Bağırsak içerisindeki darlıkları tespit edebiliyoruz. O zaman kolonoskopi çok önemli bir olay. Fakat kolonoskopi yaptırmakta tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkes imtina etmekte, korkmakta. Aman hocam ben kolonoskopi yaptırmak istemiyorum. O işlemi istemiyorum. Onun hazırlığını yapmaktan çekiniyorum. Korkuyorum denmekte. Halbuki kolonoskopi hayat kurtarmakta. Onun için önceki yapılan hazırlığı da çok ciddi korkulacak bir hazırlık değil. Özellikle bağırsak temizliğini 2-3 gün öncesinde yumuşak gıdalarla başlıyoruz. Posalı diyetlerden uzak tutuyoruz. İşlem günü yapacağımız işlemden bir gün önce sabah yumuşak bir gıda, öğlen de bir çorbadan sonra, öğleden sonra polietilen glikol dediğimiz 4 litrelik bir toz var ve bunu çalkalayarak bunu 3-4 saat içerisinde hasta içiyor. İşte 15 dakikada 20 dakikada bir bardak içerek bağırsakları temizleniyor. Ertesi günde tamamen sedasyon altında bağırsaktan içeriye girerek kolonoskopi işlemi tamamlanıyor. Bu yüzden birinci söyleyeceğim şey, check-up'ı mutlaka ehil yerlerde yaptırınız. İkinci söyleyeceğim şey, 50 yaşındaysanız mutlaka kolonoskopiye gidiniz. Ben 59 yaşındayım. 2 kez kolonoskopi yaptırdım. Her 5 yılda bir yaptırmamız gerekir. Kolonoskopiden korkmayın. Check-up'ınızı düzgün yerlerde yaptırın. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.